Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen tüm yorumları okumaya ve cevaplamaya çalışıyorum. Bu yorumlar yayınlarda bana yol gösterici oluyor. Diğer sosyal medya hesaplarından yazdığınız isteklerinizi ya da yorumlarınızla ilgilenemiyorum arkadaşlar. O nedenle mümkün olduğu kadar yorumlarınızı YouTube'daki yorumlar bölümlerine yazarsanız size dönmem daha kolay olacaktır. Çoğunuzun fark ettiği gibi videolara zaman damgası koymaya başladım. Bunları açıklama bölümünde ve videoların üzerinde görebilirsiniz. Böylece istediğiniz bölüme ilerleyebilirsiniz ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Çalışırken videoları bilgisayardan, tabletten veya televizyondan izlemenizi tavsiye ederim. Böylece daha çok ayrıntıya hakim olabilirsiniz. Bugün nazokubbeyi öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde nazokubbeyi öğrenmiştik ama şöyle gelen istekler doğrultusunda hocam bir daha çekebilir misiniz diye bunun tekrardan çekmeye karar verdim. Şimdi gerçekten bu kubbeyi çok yerde kullanabiliyorsunuz. Daha önce mesela bu bileklikte yapmıştık ve bunu şu şekilde ve apayrı bir hava veriyor. Gördüğünüz gibi. Ayrıca bir kapamaya gerek kalmıyor. Ve çok da uyumlu oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi gelecek dersimizde öğreneceğimiz bu bilekliğimiz var. Özellikle de bunlar için zaten istedim. Bunu nasıl yaparız diye. Bakın mesela bunu öğreneceğiz. Ve buraya dikeceğiz bunu. Şu şekilde. Böylece. Bakın ne kadar şık duruyor. O nedenle bunu nasıl yaparız? Tekrar detaylarıyla göstereceğim size. Bu da bir daha sonraki dersimizde öğreneceğiz. Burada da yine kubbeyi kullandım. Şu şöylece. Ufak ya da büyük o sizin isteğinize kalmış. Böyle şunu buralara oturtup böylece bir bütünlük içerisinde çok şık bir kapama oluyor arkadaşlar. Bunları daha önceki nazok kubbe yapımında göstermiştim zaten. Bunları yapmıştık. Ama şimdi dediğim gibi gelecek derste bunu yapacağız. Bunun kubbesini beraber yapıp tekrardan pekiştirelim. Çok zor değil, emin olun. Sadece malzemelerinizi önünüze koyun, videonuzu açın ve benimle beraber yapmaya başlayın. Ondan sonra göreceksiniz. Oldukça kolay ve çok şık bir şey. Eğer daha fazla yapabilirseniz, tabii bunu öğrendikten sonra, bu bilekliği de öğrendikten sonra her birinin ortasına yine bunları yapıp değişik çiçekler oturtabilirsiniz. Şöyle kendi pembeden oluşan çiçekler yapıp içine bunları buralara oturtabilirsiniz. O da değişik bir dizayn olur. Evet, şimdi ne gerekiyor arkadaşlar? 11.0 ipi dizili şöyle kum boncuk. 2 tane kullanacağım ben. Siz tek de yapabilirsiniz. Kenarlarına koyacağım ki dediğim gibi şunda olduğu gibi şu kenar kısımlarına koyacağım. Şöyle 2 tane kenar kısımlarına koyacağım ve böylece bir bütünlük olsun diye. Gördüğünüz gibi tam bir bütünlük içerisinde bileklikli. Ve bunu olabildiğince ince ama sağlam bir misinayla yapıyorum. Bunu iple yapmayın arkadaşlar. İple kesinlikle olmuyor, güzel olmuyor. Bilekliğinizi iple yapmış olsanız bile nazo kubbeyi arkadaşlar lütfen misinayla yapın. Ve olabildiğince ince ama sağlam bir misina. Evet, şimdi
Açık olarak umarım bu seferki çekimde anlarsınız. Onları o şekilde çekmeye çalışacağım. Evet, başlıyoruz şimdi. 4 tane kum boncuk alıyorum. Şu. Bunu geliyorum ve arkasını kesmiyoruz. Çünkü oradan devam etme şansım var. Böyle. Buradan bir tanesinden çıkıyorum. Şu. Şimdi buradan çıkmışım. 2 tane şundan alıyorum. 2 tane. Bunun tam karşısındakine buna giriyorum. Şu. Böyle çekip üste oturttum. Şöyle. Şimdi tekrar 2 tane alıyorum. Bunu buradan giriyorum. Şu. Şimdi şöyle oldu. Şurada 2. Burada karşısında 2. Şimdi arkadaşlar önemli olan noktalar buralar. İkisinin içinden geçiyorum. Şu. Buradan geçiyorum. Ve şuraya merdiven yapıyorum. Şöyle bir basamak yapıyorum. Merdiven. Şöyle bir tane alıyorum ve ikisinden tekrar geçiyorum. Şu. Geçiyorum. Şimdi buraya da aynı şekilde bir tane alıyorum. İkisinden geçiyorum. Şuradan. Şu. Şöyle burada bakın burada 2 tane basamak oldu. Burası da duvar. Öyle düşünün. Burası duvarı. Bunlar 1-2 basamak. Bizim duvar örebilmemiz için basamakta olmamız gerekiyor. Şuna çıkıyorum. Şimdi gitgide genişleyen bir sistem olacağı için burada 2 iken 3 yapıyorum şimdi. 3 alıyorum. Her sırada bir tane boncuk ilave edeceğiz. 3. Aldım 3 taneyi. Burayı çekiyoruz. Şu. Şimdi arka duvarına da 3 tane koyuyorum. Ve buraya giriyorum. Şu. Şimdi duvarları yaptık. Ara basamak yapacağız. Buradan üçünden ilerliyorum. Ve buraya şimdi basamak yapıyorum. Bir tane aldım. Üçünden geçiyorum. Şimdi bir tane daha alıyorum. Ve buradan geçiyorum.
Evet. Gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3. Üçlü bir duvarı ördük. Basamakları da koyduk. Ve duvar örebilmeniz için basamakta olmanız gerekiyor. Şu. Buradayım. Ve buraya 4 taneyi yerleştiriyorum. Bunu şuradan giriyorum. Şimdi tekrar 4 tane alıyorum. Onu da buradan giriyorum. Şu. Bunu istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Buradan geçiyorum şimdi. Neden? Bakın bitti bu 4. sıra. Buraya basamak yapmam gerekiyor. İlerliyorum ve basamak yapıyorum. Şu. 1, şu. Burada. Nereden çıkmışım? Şu. Buradan çıkmışım. Ve buraya giriyorum. Bir tane koyuyorum. Şu. Tekrar bir basamak daha yapıyorum. Karşısındaki basamağı yapıyorum. Böyle. Şu. Şimdi basamağa ilerliyorum mutlaka. Ve buraya 5 tane boncuk alacağım ama ortadaki boncuğu pembe koyacağım. Şu. Buradan bakın böyle çıkmışım. Buradan giriyorum. Şu. Tekrar bu tarafına da aynı işi yapıyorum. Şunu alıyorum. Ve buradan giriyorum. Şimdi arkadaşlar dedim ki ben 5'li yapacağım. Yani 5 boncuk olduktan sonra bırakacağım. Dönüyorum. Bunu aşağı inip buradan devam edeceğim. Şimdi bunların içinden inerek gidiyorum. Buraya girdim. Tekrar şuna giriyorum. Bakın bunu çevirerek hep böyle yolundan gidiyorum. Şu. Şuradayım. Sonra buna iniyorum. Döndürüyorum. Buraya. Ve başladığım noktaya geliyorum. Şuradayım. Başladığım nokta burası. Başladığım noktaya geliyorum. Başladığımız noktaya geldik arkadaşlar. Şimdi burada
yeni başlıyormuşuz gibi düşünüyoruz ve basamakları ortak kullanıyoruz. Diğer tarafları ilk yaptığım gibi. Şimdi başlarken ne yapmıştık? 4 tane boncuk almıştık. Bu ortaksa 3 tane almam gerekiyor. Şu. Ve buradan giriyorum. Şu. Şimdi arkadaşlar ne yapmıştık böyle yaptıktan sonra? 2 tane alıyoruz. 2. Şu. Ve bunu buraya giriyoruz. Şu. Tekrar 2. Bunu yine bakın şöyle buradan giriyorum. Yine aynı boncuktan. Şu. Şimdi çekip oturtuyorum. İkisini birden karşılıklı şu. Sıra basamak bölümünde. Bundan çıktım. İkisinden ilerliyorum. Şöyle. Şu. Buraya bir basamak yapıyorum. Bir tane. Buradan giriyorum. Şu. Şimdi burada 1, 2. Bakın 1, 2. Burada da ikinciyi buraya alıyorum. Bakın bu. Şunu alıyorum. Ve 2 taneden çıkıyorum. Şu. Şimdi yan duvar yapacağız. Ama ne yapıyoruz? Her zaman burada olman gerekiyor. Duvarı yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Yan çıkıntıda olman gerekiyor. Basamakta olman gerekiyor. Şimdi kaçıncıdayız? 1, 2. Şimdi üçüncüyü koyacağız. Üçüncüyü koyacağız. 3 tane alıyorum. 3 tane alıyorum. Bakın 1, ikinci basamaktayım. 1, 2. Demek ki burada da bir ikinciye gireceğim. Şu. Buna giriyorum. Şimdi o tarafını yaptım. Buradayım şimdi. 3 tane alıyorum. Buradan giriyorum. Şimdi arkadaşlar basamak bölümündeyiz. 1, 2. Demek ki üçüncü basamağı yapacağız. İlerliyorum buradan. Şu. Buradan üçüncü boncuğu alıyorum. Şunu. Bunu alıyoruz.
Buraya da basamak koyacağımız için 3 taneden geçiyorum. Pas. Şu. Buraya ne yapıyoruz şimdi? Bir tane boncuk alıyorum. 3 taneden geçiyorum. Şu. Buna girdim. Şimdi tabii tekrar bundan geçmem gerekiyor. Evet, şimdi dördüncüdeyim arkadaşlar. 4'teyim. 4 tane alıyorum. Buradan giriyorum. Şu. Şimdi tekrar 4 tane alıyorum. Arka duvarı yapacağım. Şu. Şimdi şöyle düşünelim. Bunu böyle çekelim. Bakın buraya geldim ve buradan tekrar giriyorum. Şu. Ve yerleştiriyoruz. Çekip her iki tarafına şöyle. Şimdi arkadaşlar tekrar basamak yapacağız. Ne yapacağım? Bu 4 taneden pas. Şu. Şimdi buraya bir basamak yapalım. İri delikli boncuk seçelim ki daha kolay gidip gelsin. Şöyle. Buraya bunu giriyorum. 4 tane. Şu. Şimdi ne dedik? Karşıdakini de basamağı alıp bunu ortak yapacağız. Şu. Ve 4 taneden geçiyorum. Şu. Ve dikkat, bu basamakta olmam gerekiyor. Beşinci duvarı koyuyoruz. Şu. Bunu buradan giriyorum. Böyle çıkmışım. Böyle giriyorum. Tekrar 5. Şu. Bunu da buradan iniyorum. Şimdi arkadaşlar yine turlayarak buraya geleceğim. Buna geleceğim. Ve üçüncü yaprağımı yapacağım. Bu bir yaprak, 2 yaprak. Şuraya da üçüncü yaprağımı yapacağım. Buradan çıkmışım. Şöyle aşağı turlayarak iniyorum. Buradan gireceğim tekrar. Girmezse çok zorlamayın. Buradan dönebiliriz. Şöyle. Tekrar buradan girelim. Dönüyorum. Buna.
Buradan da tekrar çıkacağım. Ve ilerleyip buna geleceğim, şuna. Şöyle. Bu burada. Çıktım. Buna giriyorum. Ve buradan buna çıkıyorum. Şimdi bir yaprak daha yapalım beraber. Diğerlerini ben yapayım. Çünkü sistem aynı. Şimdi bu 4 taneyle başlıyoruz. Demek ki 3 tane daha almam gerekiyor. Şu. Buradan giriyorum. Şu. Şimdi ne yapıyorduk? 2 alıyorum. Ve buraya giriyorum. Şuradan çıkmışım. İki alıyoruz. Karşı duvarı yapacağız. Şöyle tutayım yine. Tekrar buraya giriyorum. Şu. Çekiyoruz. Bak oturuyor şimdi bu. Şimdi basamağı yapıyorum. Şimdi bir tane alıp basamak yapacağız. Bir tane alıyorum. 1, 2 ilerliyorum. Bakın buraya geldim, ikinci basamağı yaptım. Demek ki buradan da aradaki şu ikinci boncuğu almam gerekiyor. Buradan alıyorum. Şunu. Ve 2'den pas geçiyorum. Şu. Buradan da basamağa çıkıyorum. Duvarı örebilmen için mutlaka basamakta olman gerekiyor. Şu. Şimdi 3 tane alıyorum. Neden? Birinci, ikinci, üçüncü sıradayım. Kaçıncı basamaktan çıkmışım? 1, 2. Burada neye girmem gerekiyor? 2. Şuna. Şu. Bakın ikinci basamağı. Geçiyorum. Şimdi bu duvarı öreceğim. Şu. Bunu da buradan giriyorum. Karşısı da 3. Çekiyorum böyle. Buradan şimdi basamak zamanı. Basamak zamanı. 1, 2 kaçıncı basamağı yapmam gerekiyor? Üçüncü basamağı. O halde buradaki üçüncü boncuğu alıyorum. 1, 2. Bakın buradan alttan yukarı sayıyoruz. 1, 2, 3. Şu. Bu boncuğu almam gerekiyor. Aldık bunu. Ve bunları tutturuyoruz. 3. Üçünden pas. Şimdi buraya üçüncü basamağımızı yapıyoruz. Bu tarafa da. Bunu şöyle giriyorum. Ne dedik? Duvarı örebilmek için basamakta olman gerekiyor. Çıkıyorum. Şimdi dördüncü duvarı koyacağım buraya. 4 tane alıyorum. Şu. Ve buradan buna çıkıyorum. Şu.
çektim. Şimdi 4 tane alıyorum. Bakın şimdi bunu ayırıyorum. Şöyle görün diye. Buradan giriyorum yine. Arkadaşlar oldukça zor. Biliyorum. Ama takip ederseniz adım adım yapacağınıza inanıyorum. Şu. Şimdi basamak yapıyorum. Yani bunun 4'ünden pas. Şöyle. Şimdi bir tane basamak alalım. Şu. Ve buraya girelim. Peki buraya basamak almış mıydık? Bakın. Almadık. Neden? 1, 2, 3. Burası 1, 2, 3, 4. Burada almamıştık. Demek ki bunu buraya alacağız. Şöyle. Ve tekrar 4'ünden pas geçeceğiz. Şu. Ve basamağa geleceğiz. Basamaktayken beşli grubu yerleştireceğiz. Şu. Bunu buradan giriyorum şimdi. Şu. Tekrar beşli grup alıyorum. Buradan giriyorum. Ve böylece 3 yaprağımız bitti. Yine turlayıp buraya geliyorum. Ve buradan diğer yapraklarımı yapacağım. Aynı sistemde. Ve en son arkadaşlar nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. Şimdi ben diğer yaprakları yapayım. Evet arkadaşlar, ben şimdi 7 tane yaprak yaptım. 2, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ile birleştireceğim. Burada aynı şekilde yaptım. 8 yapraklı bu da. Ama sayısı bunun şöyle dörtlü. 1, 2, 3 dörtlü. Yani 4 tane yapıp geri döndüm. Ama bunda beşli. 2, 4, beşli. Şimdi bunu birleştirmesini göstereyim. Hani siz iyice kavrayın diye bu şekilde yaptım. Daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Bakın mesela bu altılı arkadaşlar. 2, 4 altılı. Şöyle. Bunu daha büyük yapıp mesela bunu karşılıklı birbirine ekleyip şu şekilde ve altına da saçaklar yapıp değişik bir tasarım yapabilirsiniz. Veya yine böyle bu kısmını bir kristallerle ya da incilerle doldurup işte boynunuza bir boncuktan boncuk yapımı gibi böyle bir yuvarlak yapabilirsiniz. Ama bunu kullanabileceğiniz gerçekten çok yer var. Öğrenmenizi tavsiye ederim. Kolay değil ama yapabileceğinizi biliyorum. Yine aynı şekilde bakın bunda siyahlısını ve beyazlısını yapmıştım. Burada da desen verebilirsiniz yine. Desen çalışabilirsiniz üzerinde. Yine 2 tane yapıp birbirine ekleyebilirsiniz buna. Veya dediğim gibi yine aynı şekilde bunun daha büyüğünü yapıp içini çiçeklerle doldurabilirsiniz. Sarkıtabilirsiniz ve onu böyle yani saksıymış gibi de kullanabilirsiniz. Böyle değişik fikirler de vereyim size. Şimdi
Buraya geldiğimde birbirine nasıl ekleyeceğim onu görelim. Burası da önemli. Arkadaşlar şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu: karşılıklı basamakları ortak kullanmamız. Şimdi mesela ne yapıyoruz? Bir tane 1, 2, bakın şimdi ortaklar 1, 2, 3, 4 tane ile birleştiriyorduk. Bir tane alıyorum buradan ve buna giriyorum. Böylece ilk başlangıçtaki basamak gibi düşünün. Şöyle. İlk başlangıçta da 4 tane alıp başlıyorduk. Şimdi burada da basamakları ortak kullanıyoruz. Şimdi 2 tane alıyorum. Yine bakın buradan çıktım. Buna giriyorum. Şu. Öyle. Ve 2 tane tekrar alıyorum. Buraya giriyorum. Aynısına giriyorum. Şimdi sıra ne de? Basamakta. Giriyoruz şöyle. Basamak yapacağım. Demek ki bunu alıyorum. Bu ikinci boncuk. 1, 2. İkinci basamağı yapıyorum çünkü. Ve ikisinden pas geçiyorum. Buradan yine buna geliyorum. İkinciye gireceğiz. Şimdi bakıyorum. 1, 2. Şu. Şaşırmayalım. Yanlara bakarak, takip ederek gidelim. Şu. Ve tekrar 2 tanenin içinden geçip basamağa gelelim. Ve tırnağımızla düzeltelim bunu. Şu. Şimdi 3 tane alalım. 3. sıradayım. 3 tane alıp deminki yaptığımız basamaklara giriyoruz. 1. Şu. Şimdi tekrar 3. Arka duvarı yapacağız. Yine buraya giriyorum. Kaçıncı bu? 2. Şöyle. İkinciye giriyorum. Şimdi pas geçip basamak koyacağız. 3 taneden. Buradan basamağı alıyorum. Ortak bu. Bununla birleştiriyorum. Tekrar basamağı alıyorum. Şunu. Ve 3 taneden pas geçip basamağa geliyorum. Tekrar buradan çıkıyorum. Her zaman duvarı yaparken kural basamakta olmamız. Bakın şimdi yavaş yavaş oturuyor. Şimdi 4 tane alıyorum. 4 tane. Bunu yine basamaktan giriyorum. Yani hep basamakla basamağı buradan buraya birleştireceğiz. Unutmayın. Hiçbir zaman duvardan çıkıp ara duvar yapamayız. Olmaz. Şimdi böyle tekrar 4. Neredeyim? Bakın bu buradan çıkmış. Şöyle düşünün. Buradan yine buna giriyorum. Şu. Buraya giriyorum.
Burada 4. Karşısında 4. Yani hep basamaklardan geçerek geliyorum. Da diğer ucu. Onları sonra yan yana getireceğim. Şimdi basamak yapıyorum. 4 taneden geçeceğim. Buna giriyorum. Ve yine 4 taneden geçeceğim. Buna gireceğim. Şu basamağa bakıyorum tutmuyor bunu. Yapmamışım. Demek ki bunu da tutturmam gerekiyor buraya. Şu. Tekrar geçiyorum. Ne dedim? Basamakta olmam gerekiyor. Duvarı koyabilmem için. Koyalım. Şu. Buraya. Şimdi tekrar bunu alıyorum. Tekrar bu basamaktan çıkmam gerekiyor. Şimdi böylece tamamlamış oldum. Bakın. Çok şık bir düğme veya istediğiniz herhangi bir yerde çiçek sepeti ve içlerini çiçeklerle doldurup yapabilirsiniz. Şimdi buradan ilerleyip ikisini yan yana getirip iki ucu bağlayacağım. Ayırayım. Şunun yanına getireceğim. Çıktım. Şöyle gidip gelelim. Çünkü kırılabilirler artık. Bunu geçmez. Şimdi yan yana getirdim ben bunları ve birbirine bağlayacağım. Tabii yine sonuna kadar kullandığımız için şimdi bunu bağladıktan sonra arkadaşlar yine de içinden tekrar bir gidiyorum. Yani saklamaya çalışıyorum o düğümü. Şuradan içine alıyorum o düğümü böyle. Bu şekilde.
Ve bunu burada yakalım önce. Bunu tekrar bir düğüm yapmaya çalışıyorum. Ve burada bunu da yakıyorum. Evet. Böylece kubbe işimizi bitirdik arkadaşlar. Şöyle. Bunu işte düğme yapacağım veya mesela bunları böyle 5 tane hazırlayıp buralara koyabiliriz. Bu şekilde. Yine bunda mesela 7 evet 7 tane bunun yaprağı var. 7 olduğu zaman da böyle duruyor. Biraz daha toplu duruyor. 7'li ve 5'li bu. Bakın bu mesela 8 yapraklı olduğunda daha yayık duruyor. Yani isteğinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Şimdi bunlar da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu nereden çıktı? Bunun bir hikayesi var. İlk bu takı işlerine başladığım zamanlarda yoğun bir Eminönü gezisinden sonra bir çay molası verdim. Ve şöyle bir karşıya baktım. O kadar güzel kubbeler var ki orada. O yorgunlukla dedim bunlar ne kadar güzel eserler. Bunları boncuk işine nasıl dökebilirim? Belki aylarca süren bir çalışma sonucunda tabii ki de çok büyük üstadların yaptığı o kubbeleri ulaşamasam da onları boncuktan bu şekilde yaptım. Ve hepinizin görmesini tavsiye ederim. Bakmak lazım etrafa. Renkler etrafta, doğada arkadaşlar. Ve işte görmek istediğimiz sanat da öyle. İstanbul zaten biliyorsunuz sanat kokan bir memleket. Evet, böylece de bir hikayesi var bunun, kubbenin. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi gelecek dersimizde bu bileklikleri çalışacağız ve kubbeleri kullanacağız arkadaşlar. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, Moza Tasarım'da kalın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.